arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bonnet tarzı bu bebek beresini birlikte çalışmak istiyorum. Bu bereyi ben hırkamıza takım olsun diye yapmıştım. Bakın böyle çok tatlı bir de fıstık modelli bebek hırkamız var, yuvarlak robalı. Bu hırkanın anlatım videosunu da ben YouTube kanalıma yükledim. Eğer siz bu hırkadan da yapmak istiyorsanız bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde fıstık modelli bebek hırkası diye oradan bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman bu hırkanın olduğu YouTube linkine gidebilirsiniz. Biz bugün bu bonnet beremizi yapacağız. Çok şirin, bakın. Yeni doğanla 3 aylık bebek için yaptım ben arkadaşlar bugün bunu. Beremizin örgüsüne sihirli halka içerisine trabzanlar yaparak başlıyoruz. İkinci sırada trabzanlardan ve zincirlerden bir kafes oluşturuyoruz. Kafesin üzerine popcorn modeli uyguladım arkadaşlar. Bu fıstık modelimize de uyumlu olsun diye bakın. Popcorn modellerinden sonra arttırmalar yapıyoruz. Her sırada belli aralıklarla arttırma yapıyoruz. İstediğimiz ölçüye gelince artık bırakıyoruz. Bakın son 2 sırayı düz yaptım. Arttırma işlemi yapmadan düz yaptım. Bu düz örgülerden sonra modellerimizi yerleştiriyoruz. Bu fıstık modelleri bebeğin büyüklüğüne göre değişecektir. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız benim yapmış olduğum bu arttırma sırasından sonra bir sıra daha arttırma yaparsanız bereniz büyük olacaktır. Bu son sırada modelleri yerleştirirken 2 model fazla yerleşir o zaman arkadaşlar. 2 model bebeğinizin beresini büyütecektir. Bu yapmış olduğumuz sırayı da ben 5 modelde bitirdim. 6. modeli dilimli yaptım. Siz 6 model yapabilirsiniz. 7. modeli dilimli yapabilirsiniz. Beremizin örgüsü için bakın bu şekilde bir ip kullanıyorum. Alize Şeker'in bebe ipi arkadaşlar. Üzerinde 100 gram 320 metre yazmakta. Renk numarası 185. İpimin kalınlığına ve elimin sıklığına uygun olarak da 3,5 milimlik tığ kullanıyorum. İpimize tığımızı hazırlayın siz. Birlikte bu tatlı ve güzel beremizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsiz arkadaşlar. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Beremizin örgüsüne başlamak için ipi içerisinden çıkarıyorum. Sihirli halka içerisine trabzanlar yaparak başlayacağız. Bakın şu şekilde bir sihirli halka oluşturuyorum. Basitçe göstereyim size arkadaşlar. İpi şu şekilde tutuyorum. Parmağımın üzerine bakın çapraz olacak şekilde bir defa doladım. Dolar gibi yaptım. Tığı parmağımın üzerinde bulunan bu halka şekline takıyorum. İlmek alıp içerisinden geçiriyorum. Burada tutuyorum. Bu ipin ucu burada dursun. Daha sonra onu çekeceğiz. Orayı sıkıştıracağız arkadaşlar yaptığımız trabzanlara. Bunu sağlamlaştırmak için bir zincir çektim. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu hazırlamış olduğum halkanın içerisine bakın boşluğa trabzan yapıyorum. 14 trabzan yapalım bu boşluk içerisine. Normal ikili trabzanlar yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Boşluğa batarak trabzan yapıyorum. Sayalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. Bakın hazırlamış olduğumuz halkanın içerisine çok rahat bir şekilde 14 trabzanı yaptım. Şimdi bu halkanın ucunda bulunan ipin ucu var bakın. Onu yavaşça çekiyoruz bakın. Yavaşça çekiyoruz. Sık çekelim burada. Fazla da asılmayalım, kopmasın. Bakın sıfır noktası elde ettik. Hiçbir boşluk kalmadı orta bölümde. Burada ipi tığın üzerine almadan kaydırma tekniği yapacağız. Başlangıçta bakın trabzan yaptığımız gözenek var. Ona tığı takıyorum şu şekilde. Şu ipi de içeride üstünde tutalım. İlmeği alıyorum. İçerisinden geçirdim. Tığın üzerindeki ilmekten de geçirdim bakın. Kaydırma tekniği yaptık. Burada tamamen birleştirdik bakın. Hiç belli olmuyor. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın yanındaki gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın bir kafes oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer gözeneğe trabzan yapıyorum. Bu sırada aralarda birer zincir çekerek her gözeneğe bir trabzan yaparak kafes modelleri oluşturacağız. Başladığımız yere kadar devam edelim. Bu ipi de artık kesebiliriz. Bakın bir zincir çekip trabzanları yaparak sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kafes oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. Bakın başlangıçta 3 zincir çekmiştik. Bunun ikinci zincirin tepe noktasına tığımı takıyorum. İlmek alıyorum. İçerisinden geçirdim. Bakın tığdaki ilmekten de geçirdim. Kaydırma tekniği yaptım. Sırayı kapamış oldum. Burada bir zincirlik bakın bir kafes oluştu. Şu anda 14 kafes var. Boşluğun içerisine bakın kaydırma tekniği yaparak geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu kafesin içerisine trabzan yapıyorum. Bakın bir tekrar trabzan yapıyorum. Aynı kafes içerisine bu kafese 5 trabzan oluşturacağız. Başta 3 zincir çekmiştik. O da bir trabzan oluyor. 2 4 oldu. Bir trabzan daha yapıyorum. 5 oldu. 5 trabzanı yaptım. Baştaki gözeneğe bakın ilk trabzanın tepe noktasına tığ takıyorum. İlmeği alıyorum. İçerisinden geçirdim. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci popcorn modeli için bakın yanındaki kafesin içerisine bir trabzan yapıyorum. Aynı kafes içerisine 5 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5. Bakın 5 trabzanı yaptım. Tığı ilmekten çıkardım. Tığım boş. Bakın şu anda başta bulunan bakın ilk trabzanın tepe noktasına tığımı takıyorum. İlmeği tığa taktım. İçerisinden geçirdim. Sağlamlaştırdım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Üçüncü popcorn modeli için bakın 2 zincirlik kafesin içerisine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5
5 trabzanı yaptım. Tığı çıkarıyorum ilmekten. İlk trabzanın tepe noktasına tığı takıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bakın burada bir popcorn oluşturdum. Sağlamlaştırıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer popcorn modelini yapıyorum. Bir alt sırada bulunan kafeslerin içerisine bu sırada 5 trabzan yapıp popcorn modeli oluşturarak devam edelim. Başladığımız yere kadar gidelim arkadaşlar. Bir alt sırada oluşturmuş olduğumuz kafeslerin içerisine 5 trabzandan elde ettiğimiz popcornları yaparak bakın sıra sonuna geldim. Kaç popcorn yaptığımıza bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 kafes vardı. 14 popcorn yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın bu başlangıcı var. İlk popcorn'a başladığımız. Ona tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın böylece popcorn sıramızı bitirmiş olduk. Artık belimize trabzan olarak devam edeceğiz. Trabzanları yapmak için bakın bu iki popcorn ortasına 2 zincir çektiğimiz bir boşluk var. Bunun ortasına geçiyorum. İlmek alıyorum. Kaydırma tekniği yaparak geçtim. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluğa bakın 2 zincirlik boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden diğer iki popcorn ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Bakın bu boşluğa da 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bakın 4 trabzanı yaptım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer 2 zincirlik boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın gördüğünüz gibi bu sırayı da popcorn ortalarında bulunan 2 zincirlik boşluklara 4'er trabzan yaparak devam ediyoruz. Başladığımız yere kadar bu son boşluğa kadar devam edelim. 2 zincirlik boşluklara 4'er trabzan yaparak sırayı tamamladım. Bu son trabzanı başlangıç gözeneğine tığ takarak kaydırma tekniği yapıyorum ve bakın kapadım. Böylece bir sıra trabzan sırası elde ettik arkadaşlar. Arttırma da yapmış olduk. Şimdiki sırada tekrar arttırma trabzanları yapacağız. Bu sırada 14 boşluk vardı. 14 boşluğa 4'er trabzan yaptım. Toplam 56 trabzanım var şu anda. 56 trabzanı tekrar arttırmalar yapacağız. Daha da çoğaltacağız arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bakın ilk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bu sırada 2 tek trabzan, bir çift trabzan yaparak arttırma sırası yapacağız. Bir trabzan yaptım. İkinci trabzana tek trabzan yapıyorum. Bu ikinci trabzana bir trabzan daha yapıyorum. Arttırma yapmış oldum bakın. Takip eden iki gözeneğe tek trabzan yapıyorum. Bakın 1 2. 2 tek trabzanı yaptım. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Arttırma yapmak için aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. Bakın 2 tek trabzandan sonra bir çift trabzan yaptım. Tekrar 2 tek trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı çift yapıyorum bakın. Bunu yaptım. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yaptım, çift yaptım. Bu sırayı da bir iki tek bir çift trabzan şeklinde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Bu sırada da iki tek bir çift trabzanlar yaparak arttırma sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bu başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum.
Bu arttırma sırasında 74 adet trabzan var bir sırada. 74 trabzan ile beremizin örgüsüne devam edeceğiz. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Takip eden bütün gözeneklere artık trabzan yapıyorum. Arttırma sıramız bitti. Tamamen düz trabzanlar yapacağız. Bakın bu şekilde hiç arttırma yapmadan gördüğümüz bütün gözeneklerin üzerine birer trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Buradan kaydırma tekniği yaparak başlangıç ile birleştirelim. Bir üst sırayı tekrar düz trabzanlar yapacağız. Yani toplam 2 sıra arttırma yapmadan trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Bu 2 sırayı tamamlayalım, gelelim. Daha sonra bu trabzanları bitireceğiz. Fıstık modellerini yerleştireceğiz. Düz trabzan sırasını tamamlayarak sıranın sonuna geldim. Burada başlangıç gözeneği ile bakın tığımı takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. Artık modellerimizi yerleştirmeye başlayabiliriz. Modellerimizi yerleştirmek için bakın bir zincir çekiyorum. Bu ilk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Burası sabit olacak arkadaşlar. Bu trabzanlar değişmeyecek. İpi tığın üzerine alıyorum model yerleştirmek için. Bakın 1 2 gözenek atlıyorum. Arada 1 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğin içerisine fıstık modeli yapacağız. Bakın fıstık modelini şu şekilde yapıyorum. Tığı taktım, ilmek aldım, çıkardım. Biraz uzun tutarsak iyi olur. Bakın bu ipi çok sıkı yapmayın. Tekrar tığa ip doladım. Aynı gözeneğe battım. İlmek aldım, çektim. Bakın tığımın üzerinde şu anda 2, 4, 5 ilmek var. 2 defa dolama yaptık. Bir doladım, üçüncüyü doluyorum. İlmek aldım, çektim. Tığın üzerinde 7 ilmek var. Bir doladım, taktım, ilmek aldım, çıkardım. Bakın bu şekilde tığın üzerinde ilmekler topladık. Bunu şu şekilde ilmek alıyorum. Kaç ilmek olduğunu sayalım bakın. Başta olan var bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek var tığın üzerinde. Tığın üzerine ilmeği alıyorum. Hepsinin içerisinden geçirip burada bekletiyorum. Bakın başta olan ilmek duruyor. Tekrar ilmek alıyorum. İkisini içerisinden geçiriyorum. Bakın burada bir fıstık modelini yapmış olduk. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Tekrar aynı model içerisine fıstık modeli yapacağız bakın. Aynı gözeneği yapıyorum. 1 2 3 4 4 defa bakın doladım, ilmek aldım. Şu anda 9 ilmek var tığımın üzerinde. İlmeği alıyorum. Bunların içerisinden geçiriyorum. Bakın son ilmek duruyor. Tekrar bir ilmek alıyorum. Bu ikisinin içerisinden geçiriyorum. Bakın ikinci fıstık modelini yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine tekrar bir fıstık modeli yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 ilmek alıyorum. Hepsinin içerisinden geçiriyorum. Son ilmek duruyor. Tekrar bir ilmek alıyorum. Bakın üçlü fıstık modeli yaptık arkadaşlar burada. Fıstık modelimiz anlaşılmıştır. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe bakın. Tığ taktım. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Burada
bir V şekli oluşturduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir, iki gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe bakın, bir, iki atladık. Üçüncü gözeneğe tekrar fıstık modelleri yapacağız. Bir model 3 fıstıktan oluşuyor arkadaşlar. 2, 3, 4. Bu ipleri biraz sıkı yapmazsanız çok güzel olur. Sıkı yapıldığı zaman kısa kısa oluyor. Güzel görünmüyor fıstıklar. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğe bir fıstık modeli daha yapıyorum. 2, 3 ve 4. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe tekrar fıstık modeli yapıyorum. Zincir çekmeden 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe V şekli yapmak için ilk trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın V şekli yaptık. Bu şekilde bir 9 tane fıstık modeli yapalım arkadaşlar yan yana. Aralarda ikişer gözenek atlıyoruz. 2 fıstık modelinin ortasına V şekli yapıyoruz. 1, 2 gözenek atlıyorum. Fıstık modeli yapıyorum. Bir, iki zincir. Aynı gözeneği tekrar ikinci fıstığı yapıyorum. Bir, iki zincir. Aynı boşluğa tekrar fıstık modeli yapıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 modeli yaptım. Sıra sonuna geldim. Burası kalacak. Burası bebeğin arkada ense bölümüne gelecek olan yer arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Başlangıçta da bakın bir trabzan yapmıştık 2 gözenekten önce. Buraya da bir, iki gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Artık örgüyü çeviriyorum bakın. İlk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bu trabzan başta ve sonda devam edecek. Bu trabzanı bakın, bu iki fıstık modeli yaptığımız yerin arasına 2 zincir çekmiştik. İpi tığın üzerine almadan buraya tutturuyorum şu şekilde, bakın sık iğne yapıyorum. Sabitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Diğer iki fıstık arasında bulunan 2 zincirlik boşluğa sık iğne olarak battım. 1, 2 zincir çekiyorum. V şekli var. Bakın bir alt sırada iki model arasına V şekli yapmıştık. Bunun orta noktasına sık iğne olarak tutturuyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğa batıyorum. Bakın 1, 2 zincir çekiyorum. 2, bakın diğer 2 zincirlik boşluğa 1, 2 zincir çekiyorum. V şeklinin ortasındaki boşluğa sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 fıstık arasındaki boşluğa bakın sık iğne yaptım. Burası bir sonraki sırada yapacak olduğumuz fıstık modelinin yuvaları oluyor. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın fıstık modelinin arasına batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. İkişer zincir çekiyoruz. Bu aralarda bulunan ikişer zincire bakın. V şeklinin ortasında da 2 zincir var. Bu iki fıstık modelinin ortalarında da 2 zincir var. İkişer zincir çekerek yuvaları tamamlayalım. Sıra sonuna kadar yapıyoruz bu işlemi. Yani sıra sonuna kadar dediğim modeller bitesiye kadar.
Bakın sıranın sonuna geldim. Modellerin son modelde iki fıstık arasındaki modele de sık iğne olarak battım. Burada zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bunu da bakın trabzanla sıra sonuna sabitledim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Şimdi tekrar bu fıstık modellerinden yerleştireceğiz. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu bir alt sırada fıstık modeli için yerler hazırlamıştık, yuvalar yapmıştık. İki zincirlerden oluşan bu iki zincirin üzerine bakın ortadaki fıstık modelinin ortasına denk gelen bu zincirin üzerine bak, bunda da bu zincirin üzerine bakın, şunun üzerine yapacağız fıstık modelini. Fıstık modelleri bu ortada bulunan tek olan fıstığın üzerine denk gelecek. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu zincirin üzerine, boşluğun içerisine fıstık modeli yapıyorum. 1 2 3 4 çıkarıyorum. Son ilmek duruyor. İçerisinden geçirdim. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa, 2 zincirlik boşluğa bir fıstık modeli daha yapıyorum. 2 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar bir fıstık modeli yapıyorum. Zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın fıstık modellerini bitirdik. Bakın bir alt sıradaki modelin tam üzerine denk gelecek olan yere 3 adet fıstık modelini yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada bu V şeklinin ortasına sık iğne yapmıştık. Bunun tepe noktasına bakın, sık iğnenin tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı zincirin üzerine bakın. Aynı gözeneye bir trabzan daha yapıyorum. V şekli oluşturuyoruz. Bu fıstık modelini yaptığımız sıradaki gibi bir fıstık modeli, bir V şekli oluşturuyoruz. V şeklini de aynı V'lerin üzerine gelecek olan yerde. İpi tığın üzerine alıyorum. Bak diğer modele geçiyorum. 1 2 3 4 defa doladım. İçerisinden geçirdim. Bir fıstık modeli yaptım. 1 2 zincir, aynı gözenek, aynı boşluk içerisine tekrar bir fıstık modeli yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir fıstık modeli daha yapıyorum. Bir model 3 fıstıktan oluşuyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın V'nin ortasında bulunan bu sık iğnenin olduğu gözeneğe bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Fıstık modellerini yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde fıstık modellerinin üzerine fıstık V şekillerinin olduğu sıraya da V şekilleri yaparak bu modelleri tamamlayalım. Son fıstık modelini yapıyorum yine. İpi tığın üzerine alıyorum. Sıra sonunda bulunan bu trabzan gözeneğine bir trabzan yapıyorum. İkinci fıstık modelinde böylece bitirmiş olduk. Bakın beremiz de şeklini almaya başladı. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğin üzerine bakın, trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu sıra tekrar bir sonraki fıstık modeli için yuva hazırlama sırası iki zincirlerden oluşuyor. Bu baştaki trabzanı
zincir çekmeden, bakın ipi tığın üzerine almadan bu ilk başta bulunan iki fıstık arasındaki iki zincirlik boşluğa sabitliyorum. Bakın tutturdum. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer iki zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın V arasındaki boşluk var. İki zincir var. Bu V arasının ortasına batıyorum. Sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer fıstık modelinin ortasında bulunan, bakın bu iki zincirlik boşluğa sık iğne yaptım. Bir, iki zincir, iki zincirlik boşluğa sık iğne yap. Bir, iki zincir, V'nin ortasındaki boşluğa sık iğne yap. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir sırada şimdiki yaptığımız gibi iki zincir çekip bu iki zincirlik olan boşluklara sık iğne olarak sabitliyoruz. Bir sonraki sırada bu hazırlamış olduğumuz yuvalara, bakın fıstık modelinin tam tepe noktasına gelen bu boşluğa fıstık modeli yapıyoruz. V noktasının ortasına battığımız sık iğnenin üzerine de V şekli yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek yapacağınız büyüklüğe göre model sayısını tamamlayalım. Benim yapacağım büyüklükte yeni doğan bir bebek için yapıyorum ben bugün bu bereyi. Bir 7-8 model yeterli olacağını düşünüyorum. Model sırasını tamamlayarak gelelim. Berenin fıstık modelli örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm arkadaşlar. Bakın 2, 4, 5 model sırası yaptım. Bu da benim yapacağım yeni doğan bebek için yeterli bir ölçü oldu. Siz bereyi daha büyük yapıyorsanız bir model daha ilave edebilirsiniz. 6 modeli yapıp 7. modelde bitirebilirsiniz. Ben 5 modeli yaptım. 6. modeli berenin uç noktasında olacağı için de bu gideceğimiz sırada bulunan fıstık modelleri dilim dilim yapmamız gerekiyor. Başlayalım hemen. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın fıstık modelinin üzerindeki bulunan bu iki zincirlik boşluğa 3 fıstıktan oluşan fıstık modelimizi yapıyoruz. Üç fıstık modelini yaptım. Bakın bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine almadan, bakın bir alt sırada bu V şeklinin ortasına sık iğne olarak yapmıştık yuvaları oluşturduğumuz sırada. Bu sık iğneyi yaptığımız gözeneğe tığı takıyorum. Sık iğne olarak bu modeli tutturuyorum. Bakın bu şekilde sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Diğer fıstık modeline geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 3 adet fıstık modeli yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu sık iğne gözeneğine bir alt sırada V'nin ortasına yapmış olduğumuz sık iğne gözeneği burası. Bunu sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Diğer fıstık modeline geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. Bakın aralarda bir zincir çekip sık iğne için battığımızdan dolayı dilim şeklinde bir model elde ediyoruz. Daha önceki sıralarda bu fıstık modellerini yaparken V şekli yapıyorduk. Bu son sırada dilim dilim dursun diye
sık iğne olarak bakın zincir çekerek battım, modele geçtim. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar yapalım bütün fıstık modellerini. Son sırada bulunan fıstık modellerinde bakın hepsini tamamladım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bulunan bu tek trabzanı yine yapıyoruz. Bakın zincir çekmiyorum burada. İpi tığın üzerine alıyorum. Son trabzanı yapıyorum. Bu sıraya başlarken de aynı şekilde trabzanı yapmıştık. Böylece beremizin bakın fıstık modellerini bitirmiş olduk. Bu bağcık bölümünü yapacağımız yerdeyiz. Bu kısımda boynuna gelecek olan yerde bakın bu kısmın biraz büzgülü durmasını istiyorum. Buraya sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum bakın. İlk gözeneğe bakın şu boşluk var. Trabzan olduğu bir boşluk var. Bu trabzana bir sık iğne yapıyorum. Diğer gözeneğe geçiyorum. Bakın diğer trabzanın olduğu yere bir sık iğne yaptım. Diğer trabzana da aynı şekilde. Burada her trabzana birer tane sık iğne yapıyoruz. Biraz büzgülü dursun bakın. Buna yaptım. Burayı atlıyorum. Bakın diğer trabzanın olduğu boşluk. Bir sık iğne yaptım. Bakın bu yuva oluşturduğumuz sıradaki trabzan boşluğu, bir sık iğne yaptım. Tekrar fıstık modelin orada. Her trabzana birer tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu düz bıraktığımız yere geldim. Buraya da aynı şekilde sık iğnelere devam edeceğiz. Bakın bu son bir gözenek var. Buna yapmıyorum. Bir sonraki ikinci olan gözeneğe sık iğne yapıyorum. Buralarda da bir atlayacağız. İki bakın bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne yapıyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne yapıyorum. Aralarda birer gözenek atlayarak sık iğnelere devam ediyoruz. Bakın burada da bu son gözeneğe sık iğne yapmıyorum. Trabzana geçiyorum. Bakın yan tarafta bulunan trabzan sırasına geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada da diğer tarafta burada yaptığımız gibi her trabzan boşluğuna bir sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde her boşluğa birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın başlangıçta bulunan trabzanı da yaptım. Bir görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde büzgülü bir görüntü elde ettik. İkinci sıradayız. İkinci sırada da bu yapmış olduğumuz bütün sık iğnelerin üzerine bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde her gözeneğe birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın gördüğüm bütün gözeneklere sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Son gözeneğe de sık iğneyi yaptım. Şimdi burada bağcık bölümünü yapacağız. Bakın biraz büzgülü durdu arkadaşlar. Bebeğin boyun çevresini çok iyi kavrayacaktır burası. Bağcık içinde zincirler çekiyoruz. Yapacağınız uzunluğa göre ne kadarlık zincir istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz. Ben sayıyorum 3. 25 santim kadar zincir yeterli olacağını düşünüyorum yeni doğan bebek için. Siz bunu daha büyük bebek için yapıyorsanız 30-35 santim kadar çekebilirsiniz. Ben bugün yeni doğan bebek için yaptığımdan
25 santimlik zincir bana yeterli. Sayıyorum. 55 zincir çektim. Ölçüyorum. Çekmiş olduğum bu zincir sayısını. Bakın bitirdiğimiz yer sıfırda. Berenin olduğu yer 25'te. Bu da benim yaptığım yeni doğan bebek için yeterli bir bağcık boyu. Siz daha büyük bebek için yapıyorsanız bunu bir 10-15 zincir daha fazla çekebilirsiniz. Bu şekilde uzatabilirsiniz. Bakın bu çekmiş olduğumuz zincirlere bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne olarak yapıyorum. Her gözeneğe birer tane sık iğne yapıyoruz burada bakın. Zincirin üzerine birer sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğneleri zincir boyunca devam edelim arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz bu 55 zincirin üzerine sık iğneler olarak dolduralım. Boyun çevresinde de sık iğne yapmıştık. Bakın bu sık iğnelerin üzerinden de sık iğnelere devam edelim. Buraya kadar gelelim. Bakın çekmiş olduğumuz zincirlerin üzerine sık iğne olarak doldurdum. Bu boyun çevresinde yapmış olduğumuz sık iğnelerin üzerinden de sık iğneler yaparak uç noktasına geldim. Burada da tekrar bir bağcık yapacağız. Diğer bağcık içinde diğer bağcığı bunu kaç zincir çektiysek bunu da aynı şekilde çekeceğiz. Ben 55 zincir çekmiştim. Buna da 55 zincir çekiyorum. 55 zincir çekelim. Aynı bunda yaptığımız gibi 55 zinciri bitirince bir gözenek atlayalım. Sık iğnelere devam ederek üzerini dolduralım. Bunda da 55 zincir çektim. 55 zincirin üzerine sık iğnelerle doldurdum. Bakın buraya geldik, boyun bölümünün olduğu yere bu şekilde geldik. Bu bağcığı bu boyun bölgesiyle birleştireceğiz. Bakın ipi tığın üzerine almadan ikinci sıradaki bakın yapmış olduğumuz ilk sık iğnenin üzerine bakın bir gözenek atlıyorum. Bu son sırayı bakmıyorum. İkinci olan gözeneğe tığ taktım. İlmeği aldım. İçerisinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle bakın burayı kapadık. Tek parça halinde oldu. Bir zincir çekip sabitledim. Artık ipimi burada kesebilirim. Böylece bitirmiş olduk bakın. Bunu da şu şekilde yaparak içeriden yürütelim. Örgümüz temiz olsun. Bakın bu dolguların içerisinden geçirdiğimiz zaman kestiğimizde yeri hiç belli olmayacaktır. Bakın çok tatlı, çok şirin bir bebek beresi oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Böylece bitirmiş olduk. Bu şekilde size ölçülerini vermek istiyorum. Kaç santimlik? Ben 0-3 aylık bebek için yaptım bugün bu bereyi. Siz daha büyük yaptıysanız ölçü değişecektir. Siz de benimle aynı sayıda başlayıp aynı büyüklükte yaptıysanız ölçüleri karşılaştırabilirsiniz. Berenin bakın bu ikiye katlı şekilde şu anda enini ölçüyorum. Bakın 14 santim. Bu uç noktasından bakın başladığımız yere kadar olan mesafeyi ölçüyorum. 15 santim. 15-16 santim arası bakın şu şekilde. Böylece bitirmiş olduk arkadaşlar.
Şeker tadında olan bu fıstıklı bereyi ben bugün size zevkle anlattım. Ümit ederim siz de severek yapmışsınızdır. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.